Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sütsüz sadece yoğurtla yumuşacık pamuk gibi günlerce bayatlamayan poğaça videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmayalım, hemen buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzun malzemeleri için ilk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru instant mayamı ekliyorum. Mayam aktif olana kadar biraz karıştırıyorum. Sonrasında su miktarını biraz artırmak istedim. 1,5 su bardağı ekledim. Poğaçamın da daha fazla olması için sizler de 1,5 su bardağı su ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurdun sulu tarafından ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri karıştırıyorum ve unumu da yavaş yavaş ekliyorum. İlk başta unun bir kısmını ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yalnız yoğurdu da direkt buzdolabından çıkınca poğaça hamuruna eklemeyin. Biraz oda ısısında en az yarım saat dinlendirmeye özen gösterin. Güzel poğaça hamuru yapmak için unu yavaş yavaş ekleyelim. Ele yapışan, gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olana kadar un ekledim. Toplamda 6 su bardağı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Siz de un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü şekilde bu hamur kıvamını alana kadar ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu odasını beklemiş olan tereyağı, poğaçaya eklemiş olduğumuz sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da ekliyorum. Hamur gördüğünüz gibi hemen kendini toparlıyor. Elimi de hiç yıkamadım. Yağ eklediğiniz zaman hamur ve elinizdeki hamuru bile çok güzel toparlayan bir hamur oluyor. Elinize aldığınızda hamur böyle elinizden akacak. O zaman işte çok güzel bir poğaça hamuru yaptığınızı gösterir bu da. Hamurun yumuşaklığını da sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu yumuşaklıkta olacak. Tereyağı eklemek zorunda değilsiniz. Tereyağı eklemeyeceksiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklemeniz bu aşamada yeterli. Hamuru toparlıyorum. Üzerine kapak kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat mayalandırıyorum oda ısısında. İçinde yoğurt olan poğaça hamuru biraz daha geç mayalanır. İlk defa poğaça hamurunu yoğurtla yapacak olanlar için bunu belirtmek istiyorum. Sütle yapılan poğaça hamurundan biraz daha geç mayalanır. Bu da sizi hiç panikletmesin. Sonrasında bir anda poğaça hamuru mayası geliyor. İlk maya kokusu çıkana kadar yoğurma kasesine yoğuruyorum ve sonrasında tezgahımda havalandırıyorum. Kesme aparatımızla ilk başta gelişigüzel kesiyorum ve sonrasında 15 bezeye ayarlayacağım. Sizler beze sayısını biraz daha ufaltarak 20 beze de yapabilirsiniz. Bu poğaça hamuruyla 20 poğaça rahatlıkla elde edebilirsiniz. Poğaçalarımı güzelce bezelerini yuvarlıyorum. 15 bezemi ayarladım. Bezeleri parmak ucumla bastırarak ufak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Rendelenmiş kaşar peynirini içine ekliyorum. Uç kısımlarını birleştirerek orta kısımda güzelce parmak uçlarımla kapatıyorum. Sizler tabii ki daha farklı şekillerde poğaçalarda yapabilirsiniz veya içine daha farklı malzemeler ekleyerek de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Poğaça hamurunu tekrar şekillerken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Poğaçaları yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Üzerine 2 adet yumurta, 3-4 damla pekmez damlatıyorum. Pekmezi çok fazla eklememeye özen gösterin. Poğaçalarınızın üzeri yanık gibi oluşur. Pekmezi de eklememin sebebi daha güzel kızarık ve parlak görünmesi için ekliyorum. Tabii ki pekmez eklemek zorunlu değil. Yumurtanız büyükse 1 adet yumurta sarısı da yeterli olur. Benim yumurtam ufaktı, 2 adet yumurta sarısı ekledim. İlk önce tepsi mayasını önce yumurta sarısını süreceğim. Özellikle yazın sıcak havada mutlaka öncesinde yumurta sarısını sürün ve sonrasında tepsi mayası yapın. Aksi halde tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısını sürdüğünüzde mayalanıp kabaran poğaçalarınızın havasını söndürmüş olursunuz. Bu detaya çok dikkat edelim. Mutfağınızda sıcak ortamdaysa da benim gibi ilk önce yumurta sarısını sürün ve sonrasında tepsi mayası yapın. Bütün poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdüm. Üzerine beyaz susam gezdireceğim. Sizler dilerseniz çörek otu veya sade olarak da yapabilirsiniz. Beyaz susamı güzelce poğaçaların üzerine gezdiriyorum ve sonrasında
metal hamur kesme aparatımla üzerlerine şekil veriyorum. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla da bu şekli verebilirsiniz veya şekil vermeden de tekrar yine aynı şekilde poğaçalarınızı yapabilirsiniz. Poğaçanın üzerine şeklini verdikten sonra oda ısısında yaklaşık 40 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Dilerseniz akşamdan direkt poğaça hamurunuzu yoğurup şekilleyip yumurta sarısını sürüp buzdolabında üzerini kapatmadan da dinlendirip sabahta dilerseniz direkt fırında tepsi mayası yaparak veya oda ısısında tepsi mayası yaparak direkt pişirmeye alabilirsiniz. Evet, ben yaklaşık 40 dakika tepsi mayası yaptım. Öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirmeye alacağım. Orta rafta pişireceğim. Öncesinde mutlaka 5 dakika ısıtmaya da fırınımızı özen gösterelim. Kesinlikle soğuk fırında direkt pişirmeye yapmayalım. Benim fırınımda poğaçalar alt üst fanlı ayarda çok güzel kurutmadan pişirdiği için o ayarda pişiriyorum. Sizlerin fırınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirme yapın. Herkes kendi fırınını daha güzel tanır. Dediğim gibi benim fırında alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yapıyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Çok soranlar oluyor. Benim fırınımda dediğim gibi bu ayarda güzel pişirme yapıyor. Yaklaşık benim fırınımda 35 dakikada poğaçalarım çok güzel pişti. İlk sıcaklığıyla sizlere de hemen yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın ilk sıcaklığıyla yumuşacık pamuk gibi oldu. Üzerine bastırdığınızda tekrar aynı eski şeklini alıyorsa bu da poğaçalarınızın çok güzel piştiğini, poğaçalarımızın içinde hamur olmadığını gösteriyor. Bu arada sizlerin fırınıza göre süre değişebilir. Sizler kontrollü şekilde poğaçanız güzelce kızarana kadar pişirmeye özen gösterin. Poğaçaların üzerini temiz bezle kapattım. Sıcaklığı çıkana kadar dinlendirdim. Yalnız benim poğaçalarım bayağı soğudu arkadaşlar. O sebeple de poğaçalarımın içindeki kaşar peyniri de gördüğünüz gibi uzamıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Zaten çok da fazla uzayan bir peynir değildi. Sizler tabii ki ilk sıcaklığıyla uzayan kaşar peyniri kullanırsanız daha güzel sıcağıyla uzayacaktır içinde. Gönül rahatlığıyla deneyip çok beğeneceğiniz poğaça tarifi oldu. Sizler de yoğurtla yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.